Selamlar arkadaşlar, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bu videomuzda DCS World'de F-16C Block 50 Viper savaş uçağında kaska monte nişangah sistemi yani HCHMDS sistemini nasıl kullanacağız, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunları göz atacağız. Çok oyunculu serverlarda olsun, mesaj netlerinde, görev editöründe olsun durumsal farkındalığını pilotun acayip derecede artıran bir sistem bu sistem. Bununla ilgili detaylara hep beraber bakacağız arkadaşlar bu videoda. Evet, kokpite hoş geldiniz arkadaşlar. F-16'mızın kokpitinde bulunmaktayız. Öncelikle yapmamız gerekenler şöyle: bir pilotumu kaldıracağım. İlk öncelikle HMDS sistemimin olduğu kısım, bakın burada HMDS yazmış. Buradan şu gördüğünüz kısımdan onun sembolojisini kaldırıyorum, açıyorum ve bu şekilde HMDS'im geliyor bana. Daha sonrasında tekrardan pilotumu kapatabilirim. Yapmam gereken birkaç bir şey şöyle: Air to Air mod alacağım, HSI'mi alacağım bu kısma, bu kısımda FCR Flight Combat Radar'ım, TVS mod alacağım, Master Arm'ımı açacağım ve uçağım şu an aşağı yukarı hazır duruma geldi. HMDS arkadaşlar aslında biraz hadımızın sembolojisiyle aynı olan bir sistem diyebiliriz. Yani hadımızdaki sembolojinin biraz daha seyretilmiş halinin olduğu bir kısım ama burada bazı temel farklar var tabii ki. Öncelikle buradaki sembolojiden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi şu sol en üstte A'ya yazan bir kısım var. Burası bize yakın veyahut da yakınlarımızda olan hava savunma radarları veyahut da hava savunma bataryaların radarlarının gösteren bir kısım. Mesela bunun şu an şöyle baktığım zaman bir etrafında halka görüyorsunuz ve şu halkanın şurada kesikli bir kısmı var. Bunun da hemen yanında bir tane elmas var. Ben bu elması, bu kesikli yeri hizalayıp baktığım zaman aşağı yukarı bu istikamette bu radar sisteminin bulunduğu yeri kestirebiliyorum arkadaşlar. Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Mesela kalktınız, bir hava savunma sistemi var bölgede, görüyorsunuz RVR'ınızda, ama Daitos moddasınız veyahut da yerini bilmiyorsunuz. Bu şekilde baktığınız zaman hangi istikamette olduğunu aşağı yukarı görebilirsiniz. Yani RVR'ınızda aşağı yukarı aynı yeri gösteriyor olacak bu. Onun haricinde bunun altına hemen kaç G çektiğiniz onu gösterir bir noktayı. 1G şu an 1G olduğunu gösteriyor benim. Onun hemen altında hava hızımız, onun altında master arm'ımızın, şöyle master arm'ı kapatayım, bakın şu an gitti. Tekrardan master arm'ı açtım, arm pozisyona geldiğini gördüm. Sağ tarafta ise barometrik cinsten irtifamızın kaç fit olduğunu gösteriyor. Onun hemen altında şurada görmüş olduğunuz 16.002 yani ikinci waypoint'e 15 milimin kaldığını gösteriyor bana. Onun altında ise benim baş bilgim, ama uçağın gittiği baş değil bu. Burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim HMDS'e baktığımız yönün kaç baş olduğunu söylüyor. Yani biz kol uçuşundayız mesela, yanımızda 2 numaramız, 3 numaramız var. Şu şekilde baktık, burada bir işte tank grubu gördük mesela. 107 başta baktım, 107 başta mesela bir grup gördüm dediğim zaman o da hemen ne yapacak? Baktığı zaman 107 başı arayacak ve 107 başın bu tarafta olduğunu görecek. Aşağı yukarı bu istikamette bir grubun olduğunu anlayabilecek yani. Onun haricinde baktığımız zaman burada bullseye'ımız var, 224, 126. Buna Air to Air videolarında bahsedeceğim bullseye'ın ne işe yaradığını, ne anlama geldiğinden. Kısacası bu şekilde bir sembolojisi var HMDS sistemimizin, kaske monte nişangah sistemimizin arkadaşlar. Şimdi asıl meseleye gelmek istiyorum arkadaşlar. HMDS ile Datalink kill dediğimiz bir olay var. Yani ben bir uçağın veyahut da yanımdaki kol
uçan pilota buradan FCR'dan kilit atmadan nasıl takip edebileceğim, görebileceğim bir kilit sistemi olduğunu göstermek istiyorum. F-18'lerde olduğu gibi maalesef birden fazla uçağı göstermiyor HMTS'te. Sadece tek bir uçağı takip edebiliyoruz. Data link kilidi atarak buna pasif kilit de diyoruz biz. O yüzden hiç yoktan iyidir yani bir tane bile olsa bizim işimizi görüyor. Onun için yapmamız gerekenlerini söylüyorum. Öncelikle display manage switch up yaptığım zaman şöyle HSD ekranıma, multifunction ekranıma soy yapıyorum ve radar elevation tuşlarımla bu şekilde takip etmek istediğim, data link kilidi atmak istediğim uçağın üzerine gelip target management switch up yaptığım zaman bu şekilde etrafında sekizgen bir halka geliyor ve hadıma baktığım zaman arkadaşlar bakın benim gun cross'umun solunda kesik çizgilerle bunun ne tarafta olduğunu gösteren bir çizgi geliyor. Hatta bu şekilde oluyor. HMDS'e baktığım zamansa bu şekilde bana ne tarafta olduğunu gösteriyor. Bakın şöyle baktığımız zaman sekizgenin etrafında uçağın ne tarafta olduğunu görebiliyorum. Altında yazan 25 ise bana o uçağın şu an takip ettiğim uçağın kaç bin fitte olduğunu yani uçuş seviyesini gösteriyor. Şu an 25 bin fitte uçtuğunu görebiliyorum. Aynı zamanda HSC'den de bu şekilde görebiliyorum uçağımı. Hani bu bize acayip bir çevresel durumsal farkındalık sağlıyor. Yoksa bu olmasa HSC'de göreceğim tamam ama aşağı yukarı ne tarafta olduğunu benim Wingman'ımın vesaire bulamayacağım. Yani bunun olması büyük bir kolaylık sağlıyor bize online serverlarda hele ki. Ve dahası var arkadaşlar. Bunun bu da bu şekilde mesela baktım ben. Diğer uçaklara bu şekilde gelip yine target manage switch up'la bu şekilde değiştirebilirim. Onun haricinde buradan hiç dokunmadan yine HSC ekranla soy iken benim multifunction ekranım target management switch right yaparak da bu şekilde diğer uçaklar arasında etrafımdaki uçaklar arasında değiştirebilirim bu 8 geni. Data link kilidimi bu şekilde hiç bakmadan target manager switch right'la bu şekilde değiştirebilirim. Bu benim daha çok ne işime yarayacak derseniz mesela şunu bir değiştireyim şöyle ama gerçi şuradan değiştirmemiz gerekiyor. Kilidi bozayım. Şöyle geldim şuraya bir kilidimi attım. Bu uçağın ben dost olduğunu biliyorum varsayalım. Bu uçağın ise dost düşman olduğunu bilmiyorum ama kilitlendim ben buna. Uçağın dost olduğunu biliyorum. Uçağın benim ne oldu? Arada bir şeyler kaynadı. Başka uçaklar girdi. Bir şey oldu. Buna kilit attım ama bakın etrafındaki sekizgen yine var. Yani ben düşman uçağı değil de benim kendi wingman'ıma veyahut da kol uçucuma kilit attığımı bu şekilde de anlamış olabilirim arkadaşlar. Bu yüzden bunu kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle bir özet geçmek gerekirse arkadaşlar bu bizim çevresel ve durumsal farkındalığımızı sağlayan F-18'de o gördüğümüz HMDS'ten baktığımızda F-18, F-16 işte bilinmeyen hava haritası gibi vesaire data link göstergelerin F-16'daki versiyonu bu oluyor ama bunda tek bir uçağa bunu kullanabiliyoruz ve bize ne olduğunu da maalesef göstermiyor. Mesela burada ikili bir kol var büyük ihtimal. Uçağın sadece birine kilit atabiliyoruz. Target Manage Switch Right'la bu şekilde sorry. Böyle etrafımızdaki uçaklar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bunu öğrendik. Bunun haricinde de birazcık HMDS'ten bahsetmiş oldum. Bunu lütfen kullanın arkadaşlar. Yani çok başımıza geliyor. Adam online serverda geliyor, beni görüyor. Hani nerede olduğumu bilmiyor. Görmek için direkt gelip bana kilit atıyor bu şekilde. Ve yani bu attığı aslında radar atış radarından attığı kilit bizi vurabilir o an. Bizim RVR'ımız ötmeye başlıyor. Body spike, dost spike aldığımızı arkamdan görebiliyorum ben. Yani şuradan şu pasif kilidi yani data link kilidini öğrenmiş olsa buradan gelip
beni buradan bu şekilde görmüş olsa hiçbir sorun çıkmayacak. Nerede olduğumu da çok güzel izleyecek. Bu şekilde takip edebilecek. Çevresel ve durumsal farkındalığı da bir tık daha artmış olacak. Hangisi düşman, hangisi dost ayrımını yapabilecek yani. Bu yüzden bunu kullanmanız ve öğrenmeniz açıkçası önemli. Yani özellikle online sorularla dediğimiz gibi. Bu videom bu kadar arkadaşlar. Bilgilendirici bir video olması istediğim bir video. Kendinize çok çok iyi bakın. Videolara beğeni, yorum ve like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.